Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel, çok da kolay bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu mavi, turkuaz mavi ve beyaz tonlarında 3 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona haroşa örgü ile iki şiş patiğim. Bu şekilde patiğimizin tabanı, topuk kısmı ve hiçbir yerinde dikişimiz yok hanımlar. Model bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Örerken size mezura ile ölçüleri de vereceğim. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Koyu mavi ipimle başlayacağım. Patiğimizin şu kenarından başlıyoruz hanımlar, şu bölümden. 22 ilmek atacağım öncelikle. 22 ilmek. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 22 adet ilmeğimizi atıp gelelim. Evet, 22 ilmeğimi tamamladım, geldim. Hemen şu kenarına, şu ucuna düğüm atıyorum. Ve geri döndük. Haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi sırası ile düz olarak öreceğim. Yani haroşa. Baştan sona bu düz örgü tekniğini kullanacağız. Sırasıyla ilmeklerimi haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi bakın ön yüze şöyle baktığımızda burada bir diş haroşamız oluştu. Buralarda hanımlar hem ön hem arka yüzde ilmekleri düz örerek haroşaları elde edeceğiz. Ön yüzde arka yüzde ilmek 2 sıra örünce bir diş haroşamız oluşuyor. Şimdi ön yüzdeyim, yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeği de düz ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Hem ön hem arka yüzde düz örgü ördüm. Böylece ön yüze baktığımız anda iki diş haroşamız düştü. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde şöyle baktığımızda hanımlar burada iki diş haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu kenarına yani şuraya toplamda 18 diş 18 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi ben 18 diş haroşamı yapacağım. Ondan sonra sizlere mezura ile ölçüyü vereceğim. Verdiğim ölçüye nazaran sizler belki 20 diş haroşa yaparsınız. Belki 16 diş haroşa yaparsınız. Bu tamamen ölçülere göre değişiklik gösterebilir. Şimdi ben bu bölümü 18 diş haroşa olarak tamamlayıp geleceğim. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, buraya 18 diş yani 18 sıra haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada sizlere hemen mezura ile şöyle boyunun ölçüsünü vereyim. Şöyle ucundan itibaren tutarak bakın ölçüyorum. 7 santimden 1-2 milim fazla. Şöyle en ölçüsünü de vereyim. Enimizde 8 santim. Şöyle gösterdiğim anda haroşa örgü bakın esnek bir yapıya sahip. Örerken bunu da göz önünde bulundurun. Şimdi patiğimizde şu desenlerimize başlayacağız. 3 tane toplam desen kuracağız ve her bir desen aynı şekilde yapılıyor. Her 3 desende 14 sıradan oluşuyor. Modelimizde şimdi hanımlar birinci sıradayız. Bu sıramızda mavi ipimi ekleyeceğim. Hemen şöyle mavi ipimi alıyorum. Bu aşamada hanımlar ilmeklerimi son sırada arka yüzde örerken ipi şöyle arkaya doğru aldım. Son ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde renk geçişi yapacaksak son ilmeğimizi örmüyoruz. Şimdi modelde birinci sıramız mavi ipim ile devam edeceğim. İlmeklerimizi ilk sıramızda mavi ipimiz ile haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Hemen şöyle ilk iki ilmeğimi ördükten sonra mavi ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim patiğimiz sökülmesin diye.
Buraya düğüm atıyorum 2 tane. Şu ikinci düğümüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi mavi ipim ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi kenar ilmeğini örmeden aldım. Haroşa olarak öreceğim. Modeli birinci sırası bu şekilde. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örüyoruz. Bir sıra model yapmış oluyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Bu aşamada ön yüzde renk geçişi yapacağım için mavi ipimi arkaya doğru aldım. Son kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şimdi beyaz ipimi ekleyeceğim hanımlar. Modelde ikinci sıramız. Bu defa beyaz ipimi ekliyorum. Şişimizde hanımlar 22 adet ilmeğimiz vardı. 21 ilmeği beyaz ile öreceğiz. Yani son bir ilmek kalana kadar. Yine beyaz ipimin de ucunu şöyle bağlayacağım. Model bitene kadar yine aynı bu ipleri kullanacağız. İkide bir ip kırıp eklemeyeceğiz. Şimdi 21 ilmeğimi öreceğim. Modelde ikinci sıramız bu hanımlar. 22 ilmeğim vardı. Son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Bakın burada son bir mavi ilmeğim kaldı. Onu örmüyorum. Geri dönüyorum. Bu aşamada ilk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Arka yüzde diğer ilmeklerimi de yine düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde renk geçişi yapacağım için hanımlar beyazımı kendime doğru aldım. Son ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Geldik modelimizde 3. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Yine mavi ipimi alıyorum. Bu sırada 15 tane mavi 5 tane lacivert ilmek öreceğim. Yani 20 ilmek öreceğiz. Kenarda bu defa son 2 ilmek kalacak. 15 ilmek maviyi örüyorum. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Bu aşamada lacivert ipim arkada uzun uzadıya kalmasın diye mavinin üzerinden şöyle atlatarak yakınlaştırıyorum. Şu 6. mavi ilmeğim, şu 7, 8, 9, 10. Yine şöyle yakınlaştırdım koyu mavi olan ipimi. 12 ilmek oldu. 13, 14, 15. Şimdi bu koyu mavimi alıyorum. Lacivert tonuna yakın bir rengi var. 5 ilmekte o koyu mavi ipimi örüyorum. Şöyle 5 ilmekte bu şekilde ördüm. Şu kenarda bir mavi bir beyaz ilmek kaldı. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Bakın yine ilk ilmeğimi örerek başladım. Koyu mavi ilmeklerimi koyu mavi ipim ile örüyorum. Maviyi kendime doğru aldım. Açık mavi ipimi alıyorum şimdi. Renk geçişi yapıyorum. Kalan ilmeklerimin hepsini bu açık mavi ipim ile örüyorum. Modelimizde böylece 3. sıramızı tamamlamış oluyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyoruz. Modelimizde hanımlar 4. sıradayız. 4. sıramızda 9 ilmek mavi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ardından şu beyaz ipimi alıyorum. Şu alttan getirdim beyaz ipimi. Buraya 10 tane beyaz öreceğim. Şu birinci beyaz ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu defa şu kenarda 3 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Tekrar bakın mavi ipimi aldım. Beyazımı arkada bırakıp kalan ilmeklerimi de mavi ipim ile örüyorum. Yine sonuncu ilmeği de ördüm.
Şimdi geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar ve modelimizde 5. sıramızdayız. Bu 5. sıramızda 13 ilmek mavi öreceğim. 13 mavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Yanına 5 tane lacivert öreceğim. Şu alttan çaprazlamasına bakın. Lacivert ipimi alıyorum. Mavinin altından geçirerek 5 tane bu lacivert örüyorum. Bakın bu defa kenarda 4 ilmek kaldı. Tekrar geri dönüyoruz. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Şöyle 5. lacivert ilmeğimi de ördüm. Laciverti arkada bırakıp mavi ipimi elime alıyorum. Kalan ilmeklerimi mavi ipim ile haroşa olarak örüyorum. Böylece 5. sıramızı da tamamlamış oluyoruz hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 6. sıradayız. Şeklimiz yavaş yavaş bu şekilde ortaya çıkacak hanımlar. 6. sırada 7 ilmek mavi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından beyaz ipimi yine alıyorum. Şöyle mavinin altından geçirerek çaprazlamasına. 10 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu defa şu kenarda 5 ilmek kaldı. Ardından geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi çaprazlamasına renk geçişini yaptım. Mavi ilmeklerimi mavi ipim ile örüyorum. Evet hanımlar. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Modelimize yine devam edeceğiz. 7. sıradayız hanımlar. Modelde 7. sıradayız. Bu sıramızda 7. sıramızda 11 ilmek mavi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şu koyu mavi yani lacivert ipimi alıyorum. 5 tane de bu koyu mavi ipim ile örüyorum. 3, 4, 5. Bu defa kenarda 6 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 5 tane koyu mavimi maviyle ördüm. Sonra açık mavi olanı alıyorum. Kalan ilmeklerimi açık mavi ipim ile sıra sonuna kadar haroşa örüyorum ve böylece modelimizde 7. sıramızı tamamlamış oluyoruz hanımlar. Bu şekilde. Şeklimiz böyle devam ediyor. Şimdi modelimizde 8. sıramızı yapacağız. 8. sıramızda hanımlar 5 tane mavi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5. Hemen beyazımı alıyorum alttan. 10 tane de beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu defa bu kenarda da 7 ilmek kaldı. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle haroşa olarak örüyorum. Son beyazımı ördüm. Beyazı arkada bırakıp mavimi alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi mavi ipim ile haroşa örüyorum. 8. sıramızı böylece tamamladık. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde 9. sıradayım. Bu sırada 9 ilmek mavi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen şu koyu mavi yani şu lacivert ipimi alıyorum. 5 tane de lacivert örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Bakın hanımlar desen de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı burada. Ardından şöyle geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimi gördüğüm renklerle haroşa örüyorum. Maviyi arkada bırakıp şöyle
Koyu maviyi arkada bıraktım. Açık maviyi aldım. Kalan ilmeklerimi açık mavi ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, geri döndük. Ön yüzde ve 10. sıradayız. 10. sıramızda 3 ilmek mavi öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Ardından şöyle beyazımı alıyorum. 3 maviden sonra beyazımı aldım. 10 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada şimdi de hanımlar 4, 8, 9 ilmek kaldı bu kenarda. Şöyle. Şimdi tekrar geri döneceğim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile ördüm. Beyazımı arkada bırakıp mavi ipimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi mavi ipim ile örüyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzde ve 11. sıradayım. Bu sıramızda 7 tane mavi öreceğim kenara. 1, kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mavimi ördüm. Şimdi koyu mavi ipimi şöyle alıyorum. 5 tane de koyu mavi öreceğim. 2, 3, 4, 5. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Lacivert arkada bırakıp açık maviyi aldım. Kalan ilmeklerimi de açık mavi ipim ile örüyorum. Evet hanımlar, şimdi de ön yüzde modelimizde 12. sıradayız hanımlar. 12. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk kenar ilmeğini mavi ile alıyorum. Ardından şöyle beyazımı alıyorum. Buraya 10 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 beyazdan sonra geri dönüyorum. Yine arka yüzde beyaz ilmeklerimi beyaz ipim ile öreceğim. Bakın beyazımı arkada bırakıyorum. Açık mavi ipimi aldım. Son bir ilmeğimi mavi ipim ile ördüm. Tekrardan geri döndüm hanımlar. Hanımlar, modelimizde 13. sıramdayım. Bu sıramda kenara 5 tane mavi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, şu 2, 3, 4, 5. Ardından lacivertimi alıyorum. 5 tane lacivert örüyorum. Şu 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Ardından geri döndüm. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum. Bu aşamada açık mavi ipimi aldım. İlmeklerimi örüyorum. Bu aşamada ön yüzde renk geçişi yapacağım için mavi ipimi alıp kendime doğru alıp son ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizde 14. ve sonuncu sıradayım hanımlar. Bu sıramızda mavi ve lacivert ipim bekleyecek son sıramda. İlmeklerimin tamamını, yani 22 ilmeğim vardı. 22 ilmeğimin tamamını beyaz ipim ile haroşa örüyorum. Modelimizin 14. ve sonuncu sırası böyle hanımlar. Son sırayı yapıyoruz birlikte. İlk dilimi tamamlamış olduk. Aynı dilimden toplam 3 tane yapmamız gerekiyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine ilmeklerimizi beyaz ipimiz ile haroşa örüyoruz. Ön yüzde hanımlar renk geçiş yapacağım için yine son ilmeğimi örmeden aldım. Evet hanımlar, 14 sıradan oluşan modelimizin ilk sırasını böylece yapmış olduk. Modelimiz bu. Hepi topu bu kadar. Şimdi aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Modelimizin birinci sırasında ne yapmıştık? İlmeklerin tamamını mavi ipimiz ile örmüştük. Şimdi ilk modeli unutalım. Yine modelde birinci sıramız diye devam edelim. Bakın şimdi ikinci modele başladık. Modelde birinci sıramız. İlmeklerimin tamamını yine bu ilk sıramda
Mavi ipim ile bakın sıra sonuna kadar haroşa öreceğim. Bu nedenle hani ilk modeli yaparken bu birinci sıramız, bu ikinci, üçüncü, beşinci diye 14. sıraya kadar tek tek anlattım. Aynı işlemi 3 kere tekrarlayacağız. Şu an ikincisine başladık. İkinci dilimin ilk sırası. İlmeklerin tamamını mavi ile ördük. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerin tamamını mavi ipim ile öreceğim hanımlar. Bu şekilde. Haroşa olarak hepsini örüyorum sırasıyla. Şimdi ön yüzde ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sırada beyaz ipi kullanacağımız için burada son ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Modelin ikinci sırasında İlk 21 ilmeği beyaz ipimiz ile öreceğiz, ardından geri döneceğiz. Üçüncü sırada 15 mavi 5 lacivert örüp döneceğiz. Model sıralamaları ilk modelle aynı şekilde devam edecek. Bu aşamada kafanız karışacak olursa ikinci ve üçüncü dilimi yaparken de ilk modelin videoyu biraz geri alarak ilk modelin sıralamalarını takip ederek ikinci ve üçüncü modeli de kolayca yapabilirsiniz hanımlar. Toplamda bakın 3 model bittikten sonra en son 3. model bittikten sonra yani 3. modelin 14. sırası bakın beyaz ile örülüyor. Burada öyle yapmıştık. İlk modelin son sırası beyaz ile örülmüştü. Beyaz ile ördükten sonra bu kenarla bu kenar arasında bir eşitlik bağlantı olsun diye burada da hanımlar beyaz ile ördükten sonra ilmeklerin tamamını bir diş haroşayı açık mavi ipimiz ile öreceğiz. Bakın şu kenarda ve şu kenarda model bütünlüğü sağlansın diye mavi ile ördükten sonra tekrar mavi ve beyaz ipi kesebiliriz. Burada diğer kenarı yapacağız. Hanımlar ilk kenara ben 18 diş şuraya 18 diş haroşa yapmıştım 22 ilmekle. Diğer kenara da yani şuraya da 18 diş haroşamı yapacağım. Sizler bu aşamada buraya kaç diş haroşa yaptıysanız diğer kenara da aynı sayıda haroşayı yapmanız gerekiyor. Model bütünlüğü sağlansın diye. Şimdi buraya toplamda 3 tane modelimizi yapalım. 3. modelin 14. sırasından sonra bir diş açık mavi ipimiz ile haroşamızı örelim. Ardından diğer kenardaki haroşalarımızı da ilk kenarda yaptığımız sayıda aynı sayıda örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin tabanını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü desenini tamamladım. Ardından buraya da 18 diş yani 18 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Şimdi hanımlar ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim. Videonun bu bölümü akşam saatlerine denk geldiği için renklerde biraz farklılık görülebilir. Hemen şöyle ilmeklerimizi kesiyorum. Çok sıkı bir kesim yapmıyoruz hanımlar. Biraz esnek bir kesim yapalım. Sonrasında patiğimizin topuğunu yaparken bu kesim yaptığımız şu V şeklinde ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkararak arka bölümünü öreceğiz. Çünkü ilmekleri rahat çıkartabilelim diye biraz esnek bir kesim yapıyoruz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son buraya şöyle 2 tane zincirimi çekiyorum ve ipimin ucunu şöyle kesiyorum. Patiğimizin bu bölümünü tamamladık hanımlar. Görüntümüz bu. Görüntümüz böyle. Şimdi yapacağımız işlem şu. Tabanımızı öreceğiz hanımlar. Tabanını örerken yine 2 şiş kullanacağım. Fakat şöyle bir tık uzun şiş kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Burada hanımlar şöyle ön yüzden düz taraftan şu kenardan başlayarak ilmekler çıkaracağız tabanımız için. Yine bu koyu mavi ipim ile bakın şu kenarda ilk kenar ilmek yerine. Bakın ilk kenar ilmek yerimiz şurada. İlmeğin iki kanadına birden girerek buradan şöyle ilk ilmeğimi çıkarıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim hemen ardından şu mavi ipimin ucunu kendine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye bu şekilde kenar ilmek yerlerine girerek ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Şurada 3 ilmek oldu. Hemen bir ilmek daha çıkarttım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bu şekilde ilmekler çıkaracağız. Biz bu ilmek çıkartma işlemine diğer uca kadar şuraya kadar devam edeceğiz. Ben bu bölüme toplamda 80 ilmek çıkarttım. Bu bölümde hanımlar siz şu kenardaki haroşa sayılarını fazla ya da az yaptıysanız buradan çıkaracağınız ilmek sayısı 80 değil de 84 olur, 86 olur ya da 78 olur. Bu tamamen buradaki sayıya göre birkaç sayı değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben bu sayılarla diğer uca kadar toplamda 80 adet ilmek çıkarttım. Şimdi diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaralım gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar 80 adet ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada şu kenardaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırası ile düz olarak yani yine haroşa olarak öreceğim. Bakın ön yüze bir diş haroşamız düşüyor bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımızı öreceğiz. Şişimde 80 ilmeğim var. Buruna 6 ilmek ile başlayacağız hanımlar. Yani şu bölüme. Bu burunda 6 ilmek ile başlıyoruz. Tabanda 14 ilmek olana kadar yanlardan birer ilmek alarak orta bölüme ekliyoruz. Şişimde 80 ilmeğim vardı. 6 ilmek burun kısmına çıkınca geriye 74 ilmek kalıyor. 74 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 37'şer ilmek düşüyor. Farzı misal sizin burada 84 ilmeğiniz var. 84 ilmekten 6'yı çıkaracaksınız. Geriye 78 ilmek kalıyor. 78'i de iki yana eşit paylaştırınca yanlara 39'ar ilmek düşüyor. Hesaplama böyle yapılıyor hanımlar. Öncelikle bu aşamada bu kenardan ilk 37 ilmeğimi öreceğim. Şöyle kenar ilmeğini alıyorum. Sırasıyla buraya 37 adet ilmeğimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu kenara 37 adet ilmek ördüm. Şimdi patiğimizin burun kısmı için bir 6 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek daha burun için ördüm. Saydığımızdan da şu kenarda da 37 ilmek kalıyor. Şimdi geri dönüyorum 6 ilmekten sonra. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Buradaki 6 ilmeğimi öreceğim şimdi. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Burunla ayırdığımız 6 ilmeği ördüm. Tekrar dönüyorum. Şuraya bakın, 6 ilmek ile bir diş haroşa oluştu. Şimdi her defasında yanlardan birer birer ilmek alacağız ve bu orta kısımda 14 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 6 ilmeğimi öreceğim. Bakın 3 oldu. 4, 5, 6. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 7 oldu. Geri dönüyorum. Ortadaki 7 ilmeği öreceğiz. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. Ortada 9 ilmek oldu. Bakın burun kısmında oval bir görüntü oluşuyor böylece. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. Ortada 10 ilmek oldu. Şimdi yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan taraftan yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve yan taraftan yine bir ilmek ortaya ekledim. 12. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. 12 ilmeğimizi örüyoruz. İlk ilmeği aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 ve yan taraftan bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. 13. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği aldım. İkinci ilmeğim, üçüncü, dördüncü, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 ve yan taraftan bir ilmek daha örerek ortaya ekledim. 14 ilmek oldu. Artık tabanımızı 14 ilmek olarak öreceğiz. Kesimler başlayacak. Bu aşamada tabandaki 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmekte kesimi yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğimi örerken hemen yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Bu defa yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 13 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmekte yine yandan bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Tekrar geri döndük. Artık her sırada ilmekleri saymaya gerek yok. Çünkü bakın, taban ile kenar arasında şöyle ayırdığımızda şöyle ayrık bir görüntü var. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Bu defa saymadan gidelim. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4 saymayacaktık, saymıyorum. Unuttum. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim yine. Bakın hanımlar, bu tabanda son bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Geri dönüyorum yine. Şöyle ayırdığımızda yine bakın taban ile kenar arasında bir ayrık görüntü var. Yine tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimde kesimimi yapacağım. Bakın sonuncu ilmeğim. Yandan da bir ilmek alıyorum ve ikisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar 14 ilmek üzerinden tabanımızı öreceğiz. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişimizdeki, yani buralardaki kenarlardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz ve kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 14 ilmeğimiz kalacak. Şimdi patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi yanlardaki ilmekler bitene kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Şişimde sadece 14 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 14 ilmekle patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Yine ipim karşıda hanımlar, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine haroşa örgüye devam ediyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. 13 ilmek kaldı. Bu aşamada şu kenarlarda bakın kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Sırasıyla bu kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağım. Bakın hemen şurada ilk kenar ilmek yerim burası. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıyorum buradan. Şu kenardan tekrar 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkarırken dönüyorum hanımlar. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Öyle daha çok kolayıma gidiyor. Ve şurada da bakın, ilk kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartıyorum ve yine 14 ilmeğim oldu yeniden. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz hem de arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz. Devam ediyorum. İlmek çıkarttım. Yine ilmeklerimi öreceğim. Son 2 ilmeğim kalana kadar. Bakın yine son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek, bakın ilmeğin iki kanadına birden girerek buradan da şöyle bir adet ilmek çıkarıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeği örmeden aldım. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim var burada. İkisini birlikte keserek örüyorum ve ardından geri döndüm. Burada da yine sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Patiğimizin arka bölümünü bu şekilde örüyoruz hanımlar. Biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü son kenar ilmek yerlerine gelene kadar örelim gelelim.
Evet hanımlar, patiğimin son kenar ilmek yerlerine gelene kadar arka bölümünü, topuk bölümünü bu şekilde ördüm geldim. Şimdi ilmeklerimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer toplayarak kesimimi yapacağım. Bu şekilde ilmeklerimizi kesiyoruz. Dilerseniz tığ ile de kesim yapabilirsiniz hanımlar. Hatta öyle daha kolay oluyor. Şöyle öndeki iki ilmeği alıyoruz. Şöyle tığımız ile topluyoruz. Hemen şuradaki ipimin ucunu da gizleyerek götüreceğim. Şöyle kesimimi yapıyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Patiğimizi tamamladık. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şu dibine batarak şuraya bir şöyle sık iğne oluşturdum. Bir de hanımlar patiğime yine aynı renk ipimle şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. Patiğimizin boğaz kısmı daha değerli toplu, düzgün görünüyor. Onu da şöyle yapıyoruz. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle bir sık iğne oluşturuyorum hanımlar. Şu ipin ucunu da aradan gizleyerek götüreyim. Şöyle bir sık iğne oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Bu sık iğnenin içine batarak şöyle bu 3 zinciri burada topluyorum. Bakın şurada bir kirpik oluştu. Ve sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak bu kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Tekrar ikincisini yapalım. Hemen önce sık iğne yapacağım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum. 3 tane zincir çektim. Bu sık iğnenin şöyle içine batarak bu zincirle bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Devam ediyorum. Yine önce sık iğne yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. Hanımlar biz bu işleme şu şekilde patiğimizin çevresini dolanarak devam edeceğiz. Ta ki bu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar kenar oyamı yaptım geldim ilk başladığım yere kadar. En son buraya şöyle bir tane bir zincir çekiyorum. İpimi kestim. İpimin ucunu gizleyeceğim. Şöyle düğümleyerek ipimin ucunu gizliyorum. Bu şekilde. Evet patiğimizi tamamladık. Bakın bitmiş halini şöyle bir göstereyim makineye giymeden önce. Duruşu bu. Diğer taraftan da göstereyim. Tabanımız zaten haroşa örgü olduğu için bakın gayet esnek ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireceğim. Çok kolay bir modeldi. Çok güzel, çok şık. Her renge çok yakışacaktır. Dilediğiniz renklerle patiğinizi kombinleyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet hanımlar patiğimiz şu şekilde hemen düzelteyim. Bakın. Manken ayaktaki duruşumuz, tabanımız, kenarları patiğimizin. Şöyle arka bölümü. Model bu şekilde. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.